Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper Şahin, kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki inceleme konuğum Samsung Galaxy S23. Ne gibi özelliklere sahip, bizlere neler sunuyor? Gelin bunları birlikte bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. Samsung Galaxy S23 kutusuna çıkardık. Kutusunun içerisinde neler var diyecek olursanız da burada kendisinin dışında iki tarafı Type-C uçlu şarj kablosu çıkıyor. Onun dışında herhangi bir şey bulunmuyor. Yani kutu içerisinde maalesef şarj adaptörü yok. Evet, bu telefon yine kanalımızda S23 ailesi ilk çıktığında ilk izlenim videosu paylaşmıştık. Onu da yine kartlar bölümünden o videoda erişebilirsiniz. Yani Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra ile alakalı ilk bakıştaki fikirlerimizi ve yorumlarımızı o videoda paylaşmıştık. Bu videoda ise Galaxy S23'ün burada detaylı bir şekilde incelemesini gerçekleştireceğiz. Yani oyun testleri, kamera testleri gibi ilk izlenimde olmayan bu detayları bu incelemede S23 ile başlıyoruz. Evet, şimdi tasarım ile başlamak istiyorum. Samsung Galaxy S23'ün tasarımına baktığımızda burada bizleri 6.1 inçlik dinamik AMOLED 2x1 ekran karşılıyor. Bu ekrana şöyle karşıdan baktığınızda canlı, net ve ciddi şekilde parlaklık konusunda iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Yani kullanım esnasında ben bu ekranından çok keyif aldım. Ayrıca hani 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrandan bahsediyoruz değil mi? Bu 6.1 inç büyüklüğündeki ekranımız hem kendisinin günlük kullanımdaki kibarlığıyla öne çıkıyor. Yani genelde işte 6.4 inç, 6.8 inç arasında telefonlar kullanmaya artık alışmış olduğumuz bir dünyada 6.1 inçlik bu Samsung Galaxy S23 kibarlık anlamında benim bayağı bir beğenimi kazandı. Çünkü hem elde tutuşu bakımından hem de günlük kullanımda bu sosyal medyada gezinirken, telefon arayüzünde gezinirken o kibarlık ve hani daha ufak bir ekranda kullanıyor olmak, tüm işlevlerimi de yine bu rahatlıkta halledebiliyor olmak benim bayağı bir hoşuma gitti. Bu yüzden tasarım olarak öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu Samsung Galaxy S23'ün kibar ve şık tasarımını oldukça beğendim. Hele S23 modelinde bu bayağı bir beğenimi kazandı. Tabii ki de bu S23 ailesinde biraz daha büyük ekranlı istiyorum diyorsanız S23 Plus modeli de mevcut. Hatta biraz daha amiral gemisine daha heybetli bir modele geçmek istiyorum dediğinizde S23 Ultra modeli de mevcut. Ancak Samsung Galaxy S23 6.1 inçlik ekran boyutuyla ben bayağı beğendim. Bu yüzden yine bu tasarım detaylarıyla devam edelim. Evet, etrafında neler var diye bakacak olursak da burada Samsung Galaxy S23'ün üst tarafında ön kamerası, ahizesi ve bir adet mikrofonu bulunuyor. Sağ tarafında çerçevesinin ses arttırma ve azaltma düğmeleri, güç düğmesini görüyoruz ve bu tüm yan çerçevelerimiz bizim güçlendirilmiş alüminyum metal çerçeveye sahip. Yani düşmelerde ve çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getirilmiş. Alt tarafında ise burada bir adet hoparlörümüzü görüyoruz. Bu hoparlörde de şu detayı söylemeliyim. Samsung Galaxy S23'te stereo hoparlör bulunuyor. Type-C şarj yuvası mevcut. Yine burada da mikrofonlarını görüyoruz ve sim kart yuvası da buraya yerleştirilmiş. Çerçevesinin sol tarafında ise herhangi bir şey bulunmuyor. Yani burası sade tutulmuş. Evet, şimdi arka tarafına doğru geçiş yaptığımızda da Samsung Galaxy S23'ün arka tasarımında artık biraz daha yenilendi. Burada yine Samsung Galaxy S22 Ultra'daki arka tasarım dilinin bu S23 ailesine de geldiğini görüyoruz. Yani önceki modellerde arka kamera modülünde burada bir adet daha çerçeve bulunuyordu. Yani kamera lenslerinin olduğu bölgede. Artık orası tıraşlanarak yok edilmiş. Artık daha sade ve minimalist bir tasarımla burada sadece arka kapağında kamera lensleri bulunuyor ve bu tasarım detayı da oldukça yine kendisinin sadeliğini şıklıkla birleştirmiş. Bu elimizdeki modelde siyah renkte bize incelemeye gelen, alternatif olarak lavanta, krem ve yeşil renk seçenekleri de mevcut. Onlar da yine çok şık duruyor. Hele lavanta rengi benim bayağı bir böyle gözüme çarptı. O da gayet güzel bir renk olmuş. Evet, burada bizlerin yine 3 tane kamera lensini görüyoruz. Ona da bir adet flash eşlik ediyor. Bu kamera lenslerinde ultra geniş açılı kamerası, normal geniş açılı ana kamerası ve telefoto kamerası bulunuyor.
Yandaki flaşı bu şekilde. Yine kendisinin alt kısmında Samsung logosunu görüyoruz. Arka kapağı ise cam malzemeden yapılmış ve telefonun burada ön camında ise Corning Gorilla Victus 2 ile korunuyor. Ayrıca buradaki bahsedeceğim korumalardan biri de IP68 sertifikasına sahip, yani suya ve toza karşı da dayanıklı bir model olmuş. Evet, tasarım hali bu şekildeyken biraz da Samsung Galaxy S23'ün boyutlarından bahsedeyim. Boyutlarında 146.3 mm uzunluğa, 70.9 mm genişliğe ve 7.6 mm de kalınlığa sahip. Ağırlık olarak ise 168 gramda ağırlığı bulunuyor. Boyutlarından da anlayacağınız üzere Samsung Galaxy S23 ufak ve kibar bir telefon olmuş. Yani bu kibarlıkla şıklıkla birleştirildiği için tasarım anlamında çoğu kişinin beğenisini kazanacaktır. Evet, ekranının biraz daha detaylarına inmek istiyorum. 6.1 inçlik dinamik AMOLED 2X bir ekran bizleri karşılıyor dedik. Dinamik AMOLED 2X'te AMOLED ekranların geliştirilmiş olarak düşünebiliriz. Yani ekran, renk, parlaklık ve HDR performansında iyileştirmeler sunuluyor. Bu ekranımız 120 Hz yenileme hızına sahip. Yani günlük kullanımda ve oyunlarda oldukça akıcı bir ekran deneyimi yaşıyorsunuz. Ve bu ekrandaki yenileme hızı 120 Hz yenileme hızı adaptif bir şekilde çalışıyor. Yani 48 ila 120 Hz arasında değişkenlik gösterebildiği için burada güç tüketimine fayda sağlayabiliyor. Yani pilini en maksimum şekilde verimli halde sizlere burada o performans sağlayabiliyor. Yani işi olmadığı zaman, mesela işte Always On Display zamanlarında, kullanılmadığı başka uygulamalarda burada 48 Hz yenileme hızına kendisini düşürebiliyor. Ancak oradaki adaptif bir şekilde çalıştığı için de 120 Hz yenileme hızı gerektiren durumlarda da o akıcılığı sizlere her zaman sunabiliyor. Bu sayede o güç tüketimini de dengeli bir şekilde kullanışını sağlıyor. Ekranının çözünürlüğü ise 1080-2340'lık bir ekran çözünürlüğüne de sahip. 425 ppi'de piksel yoğunluğu bulunuyor. Ekranındaki başka özelliklerinde burada 1750 nit parlaklığa sahip. Yani gerçekten 1750 nit parlaklık hem normal ofis ortamında, ev içinde kullanırken ki parlaklık olarak çok iyi bir seviye, hem de dış ortamda sizlerin telefonun ekranına güneş ışığı yansıdığında bile ekranda herhangi bir kayıp olmuyor. Rahat bir şekilde hala ekranını görebiliyorsunuz. Bu yönden bu parlaklık seviyesi olarak da 1750 nit, yani burada çok dikkat çekiyor. Ayrıca HDR10 Plus sertifikasına sahip. Bunlar ek olarak DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsıyor. Yani dinamik AMOLED dediğimiz zaten AMOLED'de bir ekran olduğu için AMOLED ekranla birlikte gerçek siyahlara erişebiliyorsunuz. Canlı ve net bir görüntü görüyorsunuz. Renklerdeki doğruluk oranı da yüksek olduğu için görmüş olduğunuz görüntüdeki, tüketmiş olduğunuz içeriklerdeki, burada işte izlemiş olduğunuz dizideki, videolarda, filmlerdeki o görmüş olduğunuz görüntü eğer HDR10 Plus sertifikasına da sahipse, onlarla uyumlu bir şekilde ise daha üst seviyede bir görüntü deneyimi de yaşatabiliyor. Yani bu yüzden ben Samsung Galaxy S23'ün ekran olarak performansını çok beğendim. Burada ekranıyla bahsedebileceğim özellikleri bu şekilde. Yani kendisinin Always On Display özelliği de bulunuyor. Ben bunu genelde güç tüketimini dengelesin diye yalnızca kilit ekranında o açılırkenki veya elim değdiğindeki gösterdiği sahneler olarak seçtim. Şimdi gelin bu telefonun performans kısmına doğru geçiş yapalım. Performans kısmında çünkü Samsung burada şu iddia ile geliyor. 2023'ün en güçlü telefonunu sunarak geliyoruz dediler. Yani içerisinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci Samsung için Qualcomm tarafından özel olarak geliştirilmiş bir işlemci. Yani overclocklu da diye ifade de edebiliriz. Bu işlemcide 8 çekirdekli bir işlemcimiz ve ayrıca 4 nanometrelik de bir üretim sürecinden geçen bu işlemci 3.36 GHz'lik hızlara çıkabiliyor. Yani normal bir Snapdragon 8 Gen 2'ye göre daha yüksek hızlarda burada çalışabildiği için telefonun performansı diğer amiral gemisi modellere, rakip firmalardaki bu ayardaki telefonların hepsine bir gözdağı veriyor. Yani şu anda en güçlü işlemciye sahip telefon olarak Samsung Galaxy S23 ailesi modellerini söyleyebiliriz ve Samsung Galaxy S23 ailesindeki 3 model de S23, S23 Plus, S23 Ultra'da aynı işlemciye sahip olduğu için burada Samsung Galaxy S23'te o en güçlü telefonlar arasında kendisine boy gösteriyor. Evet, bu telefonumuzda GPU olarak da Adreno 740 eşlik ediyor. Kendisinin içerisinde 8 GB LPDDR5X tipinde RAM'leri var. Bu 8 GB RAM'i yine kendisinin günlük kullanımdaki akıcılığını, yani arayüzde gezinirken, oyunları oynarken, birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırırken çok rahat bir şekilde telefon performansını burada hiçbir şekilde kısmadan, herhangi bir donma takılma olmadan bizlere sunabiliyor. Ayrıca RAM Plus özelliğiyle birlikte de kendisinin bu RAM Plus'la birlikte depolama alanından siz burada kaç seçersiniz?
depolama alanından bir yer alıyor. Sanal RAM şeklinde telefona destek sağlıyor. Yani 8+8 şeklinde de bu Samsung Galaxy S23'ün RAM'ini arttırabiliyorsunuz. Yani kendisinde 8 GB bir RAM'i var. RAM Plus özelliğiyle birlikte de bunu 8 GB daha arttırabiliyorsunuz. Yani böylelikle bir 16 GB'lık RAM ile arka planda çalışan uygulamaları, birden fazla uygulamayı daha iyi bir şekilde optimize de edebiliyor. Aynı zamanda bu telefonumuz 128 GB depolama alanına sahip en düşük olarak. Ayrıca alternatif olarak da 256'lık versiyonu da mevcut. 128 GB'lık versiyonu UFS 3.1 depolama teknolojisine sahipken 256'lık versiyon UFS 4.0 ile geliyor. UFS 4.0'ın farkı olarak da 3.1'e göre daha yüksek okuma ve yazma hızlarına ulaşabildiğini söylemeliyim. Ancak bu konuyla alakalı olarak da normal kullanıcının 3.1 ile 4.0 arasında pek fark hissedeceğini düşünmüyorum. O yüzden aklınızda da bir soru işareti olmasın bence. Performans kısmında kendisinde burada Snapdragon 8 Gen 2 birçok kişide bu geliştirilmiş overclocklu işlemci merak uyandırıyor. Şimdi o zaman gelin bizim yapmış olduğumuz testlerde ne gibi sonuçlar verdi? Bu testlerdeki sonuçlara gelin şimdi birlikte bir göz atalım. Test sonuçlarına geçtiğimizde de burada ilk olarak Antutu Benchmark sonuçlarını inceleyelim. Toplamda 1.119.655 puan aldı ve benchmark esnasında ise 30 dereceyle başladı bu benchmark'a 39.7 derecede tamamladı ve %3'lükte bir pilinde azalma olduğunu görüyoruz. Skora baktığımızda da gerçekten üst seviyede bir skor bizleri karşılıyor. Bu işlemci seti Antutu'da gerçekten iyi bir performansta yine sağlıyor. Ardından Geekbench 5'teki sonuçlarını incelediğimizde tekli çekirdekte 1503, çoklu çekirdekte ise 4684 puan almayı başardı. Son olarak da 3D Mark Wildlife testinin Extreme modunda. Normal Wildlife testinde maxed out hatasını verdi. Yani daha üst seviye bir test gerekiyordu. O yüzden Extreme modunda ise 3791 puan almayı başardı. Yani bu modda bile gerçekten çok iyi bir sonuç bizlere sunuyor. Bunlarla beraber bu geliştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 Yonga setinin gerçekten iyi bir performans sağladığını da benchmarktaki sonuçlardan da görebiliyoruz. Testlerde de görmüş olduğunuz gibi gerçekten Samsung Galaxy S23 vermiş olduğu puan ve sonuçlarla ben liderim diyor ve puanlar gerçekten çok üst seviyede. Bu yüzden Samsung Galaxy S23 kullanılan işlemci bakımından Snapdragon 8 Gen 2'nin bu geliştirilmiş halindeki 3.36 GHz hızlara kadar çıkabilen bu işlemcinin performansını sonuna kadar bizlere sağlayabiliyor. Evet, oyunlarda peki nasıl bu telefonumuz? Oyunlarda birçok kullanıcının yine merak edeceği konulardan biri. Biz bu telefonu PUBG Mobile, Wild Rift, Diablo Immortal, Apex Legends gibi oyunlarda test ettik. Ve daha niceleriyle de ben günlük hayatta oynayıp kullandım. Ancak test videosunda bu oyunlar daha çok tercih edildiği için bunları paylaşmak istedim. Evet, PUBG Mobile gibi bir oyunda hiçbir şekilde donma takılma olmadığı için hem kullanmış olduğumuz ekranla birlikte hem daha canlı, daha yüksek parlaklıklar sunabilen bu ekranla birlikte daha iyi bir görüntü bizlere sağlanabiliyor. Ve performans olarak da hiçbir donma takılma olmadığı için ben oyundan o kadar çok zevk aldım ki hep sürekli oynayasım geldi. Çünkü iyi bir performansla birlikte oyunun o performansındaki hani rakiplerinize karşı sağlamış olduğunuz avantaj da daha üst seviyede olduğu için ne oluyor? Oyundan daha çok keyif alıyorsunuz. Bu yüzden de ben bu telefonla Samsung Galaxy S23 oyun oynamaya bayıldım. Ayrıca ısınma yine sorulacaktır. Isınma konusunda da yüksek bir sıcaklık olmuyor. Yani telefon bu sağlamış olduğu performansta ısınmayı yani ben elimi rahatsız edecek bir şekilde bir ısınma sıcaklıkla karşılaşmadım. Bunlara ek olarak Diablo Immortal gibi daha üst seviye burada görüntü isteyen işte performans olarak da telefonu zorlayan bir oyunda hem oynamış olduğum karakterin vermiş olduğu o hızlı aksiyon sahnelerindeki akıcılık, herhangi bir donma takılma olmaması yine Diablo Immortal oynarken de bana çok keyif verdi. Aynı zamanda Wild Rift oyununda biraz daha buradaki MOBA türündeki bu oyunda oyunlardaki yetenek atışları önemli oluyor. Ve rakibinizi daha iyi net bir şekilde görebiliyor olmak burada hem kendisinin ekranındaki faydasını bizlere sağlıyor hem de oyunun buradaki akıcılık bakımından donma takılma olmaması ve beni rahatsız eden bir ısınma sorunu da olmadığı için yine Wild Rift oyununda da uzun süreli bir şekilde oyun deneyimi yaşayabildim. Apex Legends'da da keza öyle. Yani PUBG Mobile gibi FPS türündeki bir oyunda Apex Legends'da burada sizin o çatışma sahnelerinde hızlı atlama, zıplama yüksek. Burada biraz daha işlemci yüklenen bir oyunda birden fazla çatışma sahnelerinde herhangi bir yine takılma olmadığı için rakiplerinize karşı avantaj sağlayabiliyorsunuz.
Bu yüzden oyun konusunda çok beğendim. Belki ilerideki videolarda yine telefon incelemeye vaktimiz olursa da yine ben ayrı olarak da bir oyun testi yapmayı da düşünüyorum. Yine o da yayınlanırsa kanalımızda ona da ulaşabilirsiniz. Telefonun biraz da kendisinin işletim sisteminden bahsedeyim. Android 13 işletim sistemi ve kendisi Samsung One UI 5.1 arayüzüyle birlikte geliyor. Bu One UI arayüzü gerçekten çok kişiselleştirilebilir bir arayüz. Yani siz burada hem kendisinin telefon arayüzü olarak akıcılık güzel. Aynı zamanda widget olarak kişiselleştirebiliyorsunuz. Telefonun keza ekranındaki kişiselleştirmeler, kendinize ayrı avatarlar yapıp burada telefondaki bir çağrıda o avatarın dans edebiliyor gibi animasyonlarla kişiselleştirebiliyor olmanız One UI'yi biraz daha eğlenceli hale getirmiş. Bu yüzden arayüz olarak da çok beğendim. Ayrıca kendisinin bağlanabilirlik tarafında Wi-Fi 6E'yi destekliyor. Yani Wi-Fi 6E artık şu an güncel haliyle en yenilikçi kablosuz ağ standardı da diyebiliriz. Bunu da kendisine barındırıyor olması yine oyun oynamasını seven kullanıcılar için o kablosuz ağ ile olan bağlantının daha kusursuz olmasını da sağlayacaktır. Ve sizin normal sosyal medyada takılırken ki evinizin internetindeki o akıcılık da her zaman o kusursuz seviyede performans olarak da internetten yansıyacaktır. Kendisi ayrıca Bluetooth 5.3 standardına da sahip. Yani daha yenilikçi teknolojileri de barındırıyor olması kendisini biraz daha öne çıkartıyor. Yani burada işlemci tarafındaki performansıyla yalnızca şu an kendisinin rakiplerine gözdağı vermiyor. Diğer özellikleriyle de performans anlamındaki özellikleriyle de ben burada en iyisi olmaya adayım olarak da yine Samsung Galaxy S23 kendisini boy gösteriyor. Evet, telefonumuzun tüm özelliklerinden bahsettik. Yalnızca kamerası ve pili kaldı. Ben buradan yine benim telefonlardaki en sevdiğim kısımlardan biri olan kamerasına geçiş yapmak istiyorum. Çünkü fotoğraf çekmesini ve video çekmesini seven bir kullanıcı olduğum için dışarıda gezerken gözüme çarpan her detayı fotoğraflamayı, video çekmeyi seviyorum. Bu yüzden de gerçekten elinizde iyi bir telefon olunca da kamera bakımından burada çekmiş olduğunuz fotoğrafın kalitesi de yani sizin gözünüzü o hitaben de gerçekten çok etkiliyor. Evet, Samsung Galaxy S23'ün biraz kamera özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şu anda sizler de benim çekmiş olduğum görüntüleri görüyorsunuz. Ve burada da ben ön kamerasıyla başlamak istiyorum. Ön kamerada Samsung Galaxy S23'te bizlere 12 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip bir ön kamera sunuluyor. Bu ön kamerayla çekmiş olduğunuz fotoğrafların doğallığı, yani sizin yüzünüzü çekmiş olduğunuzdaki bir selfie'deki renk bakımından işte en doğalıyla mı çekiyor, saturasyon mu basıyor vesaire gibi böyle sorularınızda şunu söylemeliyim. Gerçekten siz aynada kendinizi nasıl görüyorsanız kamerada da onu yansıtacak şekilde en doğalıyla, en keskin ve net bir şekilde o görüntüyü sizlere sağlayabiliyor. Bu yüzden de ön kamera performansında çekmiş olduğum selfie'leri sürekli işte ön kamerasını açıp fotoğraf çekesi geliyor insanın. Ayrıca ön kameranın video tarafında ise 4K 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Yani 4K 60 FPS ön kamerayla video çekebiliyor olmak da yine bizim buradaki vlog tarzı videolarınız için çekmiş olduğunuz videolarda akıcılık bakımından birçok işte telefonda artık 4K bulunuyor. Ancak 4K 30 FPS veriliyor. Burada 4K 60 FPS olması ön kamerada hem videonun akıcılığı bakımından çok güzel hem de yani gerçekten 4K görüntü kalitesi de en üst seviyede burada ben de varım diyor. Ve herhangi bir sallantı olarak da titreşimi minimum şekilde indirgemiş Samsung. Bu yüzden de kendi içerindeki stabilizasyonu ile birlikte gerçekten çok doğal, rahat bir şekilde videolarda çekebilmeniz mümkün. Yine portre fotoğraflarında da sizleri ana objeyi daha öne çıkarabilecek şekilde arka planı güzel bir şekilde fulllaştırabiliyor. Bu yüzden portre modunun performansını da beğendim. Bu telefonda arka kamerasına doğru geçiş yaptığımızda da arka kamerasında en üst lensimiz, yani bir arka tasarımında en üst lensimiz bizlerin burada 12 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı lensi bulunuyor. Onun da hemen bir altında 50 megapiksellik f1.8 diyaframa sahip, burada OIS özelliğine de sahip bir geniş açılı ana kamerası bulunuyor. Bu ana kamerasına ek olarak da 10 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip 3x optik zoom yapabilen telefoto lensi bulunuyor. Arka kamerasındaki çekmiş olduğum fotoğrafların görüntü kalitesi olarak yani hem normal ışıkta çok iyi fotoğraflar çekebiliyor. Yani iç mekan, dış mekan veya gündüz ışığı, gece ışığı gibi ortamların hepsinde
iyi bir şekilde fotoğraf çekebiliyor. Zaten sizler de şu anda benim çekmiş olduğum fotoğraflarda da görmüş olduğunuz gibi fotoğrafların netliği, canlılığı ve renklerin doğruluğu bakımından kendisi burada çok iyi bir şekilde fotoğraflar çekebiliyor. Yani siz sosyal medya hesabınızdan bir manzara fotoğrafı paylaşacağınız zaman burada o görüntüyü çok muazzam bir şekilde iyi bir halde takipçilerinize sunabiliyorsunuz. Veya işte hatıra kalsın bir yerin videosunu çekeyim dediğinizde de burada kendisi arka kamerada 4K 60 FPS videolar çekebiliyor. Ancak bunun da bir üstüne daha çıkmış Samsung. 8K 30 FPS videolar çekebiliyor. Artık bu da yine kendisini biraz daha rakiplerinden ayrıştıran bir özellik daha. Video tarafını 8K 30 FPS. Yani 8K görüntü kalitesinde 30 FPS video çekebiliyor olmak bu telefonda siz artık profesyonel işleriniz için bile yani burada kullanabileceğiniz bir DSLR kamera yerine telefonunuzda OIS özelliğine de sahip olduğu için en minimum titreşimde daha stabil videoları 8K 30 FPS'e çekip profesyonellik anlamında sizi mobilleştiriyor. Yani böylelikle sizi kolaylaştıran güzel bir telefon da haline gelmiş oluyor video kısmında. Aynı zamanda süper dengeli modunu açarsanız da burada birçok telefon aksine birçok telefon HD 30 FPS kalitesine düşer. Yani HD kalitesine kadar düşürür siz süper dengeli stabilizasyonu açtığınızda. Ancak Samsung Galaxy S23'te QHD yani 2K görüntü kalitesi performans veriyor. Yani görüntü kalitesinde o kadar ciddi bir düşüş olmuyor. Yani 4K'dan veya 8K'dan HD'ye kadar. Bunun yerine siz 4K 60 FPS çekiyor olabilirsiniz. 8K 30 FPS çekiyor olabilirsiniz. Zaten bunlarda da dengeli bir şekilde, stabil bir şekilde videolar çekebiliyorsunuz. Ancak süper dengeliyi açtınız diyelim. Bunu da QHD'ye düşüyor. Yani QHD görüntü kalitesi de yine burada kendisinin dikkat çeken yanlarından birisi süper dengeli modunda. Ayrıca bu telefonumuzda RAW fotoğraflar da çekebilmeniz mümkün ve Samsung'un biraz daha kendisini öne çıkardığı konulardan biri de Samsung Galaxy S23'ün kamera performansında Nightography özelliği yani gece modu. Bu Nightography özelliği ile birlikte düşük ışıkta daha keskin, daha net ve aydınlık fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlıyor. Yani sizin için bir ortam karanlık gibi gözükebilir ancak bunu telefonla çekmeye çalıştığınızda telefonda gerçekten o ortamı iyi bir şekilde analiz edip dilerseniz gece modunda aktif edip çektiğinizde o ortamdaki tüm objeleri eğer bir kişiyi çekiyorsanız o kişiyi net bir şekilde burada fotoğraflayabiliyorsunuz. Bu yönüyle gece modunun performansı gerçekten hani Android camiasında benim en beğendiğim kısımlarından biri oldu. Çünkü gece modu artık hani Android telefonlar için bir ön yargı gibi bir haline gelmişti. İşte Android telefonlar gece performansı düşüyor, düşük ışıkta performansı düşüyor gibi bir algı vardı. Ancak Samsung burada S23 ailesiyle birlikte bu algıyı kırmış. Yani düşük ışıkta gece modu ile birlikte çok net ve keskin görüntülere sahip burada güzel bir fotoğrafta çekebiliyorsunuz. Yani Samsung Galaxy S23'ün kamera performansı oldukça hoşuma gitti. Hem ultra geniş açılı modunda hem de optik zoomlarla birlikte yakınlaştırdığınızda bile net ve güzel görüntüler çekebiliyorsunuz. Video kaydında da 8K 30 FPS olması dikkat çekici. Yine 4K 60 FPS'te ben videolar çektim. Bunlardaki akıcılık ve görüntü kalitesi de oldukça hoş. Bu yüzden hem bu telefonla profesyonel anlamda bile kullanabileceğiniz, mobil anlamda birçok işlevi beraberinde getiren çok kaliteli kameraya sahip bir telefon haline de gelmiş. Biraz da pilinden bahsetmek istiyorum. Bu telefon bu kadar güçlü, her şeyi beraberinde yaparken içerisinde ne var diyecek olursanız da 3900 mAh'lık bir pil ile geliyor. Bu pilimiz bazı kullanıcılar için kafasında bir soru işareti olabilir. Diyebilir ki ya böyle bir telefonda 3900 mAh'lık bir pil mi bulunur? Çok az değil mi? Yetmiyor mu? Günde kaç saat şarjı gidiyor? Vesaire vesaire gibi birçok soru geliyor olabilir. Bunların hepsini şu şekilde cevaplayayım. Benim kendi kullanımımda yani ben oyun oynamasını pek seven bir kullanıcı değilim. Ancak sizler için oyunlarda da test ederek günlük kullanım testi yaptım. Normal bir kullanımda işte sosyal medyada gezineyim. Ben aşırı bir şekilde TikTok ve Instagram Reels izleyen birisiyim. Yani günün çoğunu TikTok, Instagram Reels'e burada videolar kaydırarak, YouTube'da videolar izleyerek, işte sosyal medyada gezineyim, WhatsApp'ta mesajlaşayım, işte e-postalarımı kontrol edeyim, işte telefonda görüşmelerimi yapayım diye bir kullanım senaryosunda yani daha çok telefon kendi özellikleri ve bunun yanında sosyal medya ağırlıklı bir kullanımda burada benim 1,5 gün şarjı dayandı. Yani 1,5 gün gerçekten iyi bir süre. 1,5 günde ben
bu telefonun şarjını bitirebildim. %100 şarjda başladığım bir süreçte sosyal medyada takılıp kullandığım bir günde burada 1,5 gün gitti. Oyunlar oynadığım bir senaryoda, yani hem sosyal medyada takılayım hem de günün belli saatlerinde canım sıkıldığında oyunlar oynayayım dediğimde de bu telefonda işte sabah örnek veriyorum %100 şarja başladığım bir günde akşama doğru şarjının bittiğini gözlemledim. Bu da gayet normal, çünkü oyun oynadığınızda oynamış olduğum oyunlarda Diablo Immortal, PUBG Mobile gibi oyunlar olduğu için şarjını biraz daha tüketebilen oyunlar. Bunlarda da uzun süreli oynadığınızda şarjını evet gerçekten onlar da azaltabiliyor. Ancak normal kullanımlarda ben pilini hiç beklemediğimden iyi bir şekilde olduğunu gözlemledim. Yani ben de ilk izlenimde vesaire işte burada rakam sayısal olarak gördüğümde de ya biraz az kalmamış mı diyordum. Ancak Samsung mühendisleri burada güzel bir şekilde o pilinin çalışmasını optimize ederek hem de güç tüketimi yönünden de telefonun diğer aksesuarlarıyla uyumlu bir şekilde çalışıp pili gerçekten iyi bir performans verebiliyor. Zaten ailenin diğer üyelerinde S23 Plus, S23 Ultra'da bu pil değerleri de onlarla birlikte de artıyor. Evet, kendisinin pil bakımından kablosuz şarj desteğine de sahip. Ayrıca kendisinin hızlı şarj desteği olarak da 45 Watt'a kadar da bir şarj desteği mevcut. Ancak kutusunun içerisinden bir şarj adaptörü çıkmadığını da belirteyim. Yani şöyle genel olarak değerlendirecek olursam da Samsung Galaxy S23'ü şu şekilde özetleyebilirim. Yüksek performansı, şık, kibar ve minimalist bir tasarımla birleştirilmişler. Yani baktığımızda ufak bir telefon, 6.1 inç büyüklüğünde, kibar, şık bir tasarım var. Sadelik ön planda ama bunun yanında da yüksek bir performansa sahip. Bu yüzden de hem performans anlamında kullanıcısını memnun ediyor hem de kamera bakımından da eğer fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi seven bir kullanıcıysanız burada kamera kısmında gerçekten sizi mest edecektir. Bu yüzden ben genel anlamıyla telefonun performansına oldukça memnun kaldım. Yani dilerseniz bu şekilde Samsung Galaxy S23 gibi şu anda en güçlü işlemciye sahip amiral gemisi bir model arıyorsunuz ve ben biraz daha kibar, şık ancak ufak bir telefon kullanayım diyorsanız da S23 tam size göre bir tercih olacaktır. Bizim incelememiz bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videoya yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.